Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen, kolaylıkla örebileceğiniz, yılların eskimeyen ve modası hiç geçmeyen karpuz bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir patik modeli. Kolaylıkla örebileceğiniz, ayakta da çok güzel duran ve çok kullanışlı bir model. İster bu şekilde patik şeklinde, isterseniz bakın bu şekilde bot şeklinde kullanabilirsiniz. Nasıl kullanmak istediğiniz size kalmış. Çok istek alan bir modeldi bu. Takipçilerim, abonelerim tarafından istek almış bir modeldi. Umarım beğenirler ve severek örerler. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Bu benim yaptığım patiğim 37-38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için de sizlere video içinde bilgi veriyor olacağım. Evet, karpuz bot patik modelim için gerekli malzemelerimi sizlere saymak istiyorum. Şimdi iki renk ip kullandım. Bir beyaz, bir de şöyle parıltılı simli bir ip kullandım. Yine bu da %100 akrilik bir ip. Bir adet iğnem var ve 3 mm şişlerim var. 3 mm olan her türlü şişle örgümüzü örebilirsiniz. Öncelikle şimdi ilmek atarak başlayacağız. Yeşil ipimle başlıyorum. Atacağım ilmek miktarında ipimi böyle bırakıyorum. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Böyle ilmeklerimizi atarak başlayalım. Toplamda 38 ilmek atalım. Evet, şimdi ilmeklerimi bu şekilde attım. Bu ilk sırada ilmeklerimizi atarken böyle çok sıkı sıkı ilmek atmayalım. Burada esneme payı bırakalım. Çünkü haroşa örgü öreceğimiz için üst taraflar esneyecek, alt taraf gerdirecektir. Esneme yapmayacaktır. Bakın şöyle esneme payı olsun. Bu yüzden ilmeklerimizi biraz yumuşak, gevşek atalım. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim bu tarafta. Örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi her zaman örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir sonrakileri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örüyorum. Daha büyük küçük ayak numaraları için 2 ilmek ya da 4 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde sıra sayılarında da 2 sıra fazla 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri ise her zaman düz olarak örüyorum ki kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın burası örgümün ön yüzü. Alt kısmı daha güzel çizgi çizgi şekilde duruyor. İpim bu tarafta bakın. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Diğerlerini ise ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örüyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Yine son bir ilmeğim kaldı. Onu yine düz olarak örüyorum. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden alalım. Son ilmeği düz örelim. Kenarlarımız daha düzgün olsun. Bir diş haroşa sırası ördük bakın. Haroşa sıralarını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde örerek devam edelim. Toplamda 24 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Toplamda 24 diş haroşa sırası ördüm. Sayalım 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 diş haroşa sırasına tamamladım. Şimdi 25. sırayı örerken 12 tane ilmek keseceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek kestim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İkinci ilmeği kestim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Üçüncü ilmeği kestim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 4 tane ilmek kestim. Böyle sayalım. 5 6 7 8
9, 10, 11 ve 12. 12 tane ilmeği buradan kestim. Burada kalan ilmek sayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Burada 26 tane ilmeğim kaldı. 26 tane ilmeğimle örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengimi de yine aynı şekilde şöyle yeşil ipime düğümleyerek bağladım. Ve beyaz rengimle renk geçişi yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Renklerimin değişimini yapıyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle beyaz rengime de geçiş yaptım. Şimdi bu sıramda ilk ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Düz öreceğiz. İlmeklerin tamamını düz örelim. Şöyle bakın. Düz örüyorum. Beyaz rengimle örgünün ön yüzünde ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Böyle sırayı düz örerek tamamlayalım. Örgünün ön yüzünde beyaz rengimle bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğimde yeşil rengimi alıyorum. Yeşil rengimle böyle ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Yeşil rengime geçiş yapıyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Şimdi 2 diş haroşa sırası öreceğiz yeşil rengimizle. Şöyle 2 diş haroşa sırası örelim. Evet, 2 diş haroşa sırası yeşil rengimle ördüm. Bakın 1, 2. İkinci sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde beyaz rengimi alıyorum ve beyaz rengimle örmeye devam edeceğim. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişi yaparken ilk ilmeği de örüyorum. Böyle ilmekleri ters olarak örüyorum. Renk geçişini yapalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada bir sıra düz öreceğim. Böyle ilmekleri düz örüyorum. Beyaz ipimle örgünün ön yüzünde bir sıra düz örüyoruz. Şöyle sırayı bitirelim. Sıramı tamamladım. Şöyle örgünün arka yüzüne geçeceğim. Burada yeşil rengime geçiyorum. Yeşil rengimle 2 diş haroşa sırası öreceğim. Sonra beyaza geçeceğim. Arka yüzü ters örüp ön yüzde bir sıra düz ördükten sonra tekrar yeşil rengime geçeceğim. Böyle sıraları tamamlayarak gidelim. Şu şekilde bakın. Yeşil rengimle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 defa örelim. Beyaz rengimizle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 defa ördükten sonra tekrar ilmek atarak böyle yeşil rengimize geçiş yapacağız. Şimdi bir sıraları tamamlayalım. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Şimdi sizlerle birlikte bir kez daha sayalım. Şöyle yeşil sıralarımı sayıyorum. Bakın 2 diş haroşa sıralarını bir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 defa yeşil rengimle ördüm. Beyazları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 defa da beyaz rengimle ördüm. Bunları ördükten sonra şöyle örgümün
arka yüzünde beyaz rengimle işim bitince artık onu kestim ve yeşil rengime geçiş yaptım. Örgümün şu an arka yüzündeyim. Böyle yeşil rengimle ördüm, geldim. Şimdi burada kestiğim ilmekleri geri atacağım. Kaç ilmek kesmiştik? 12 tane ilmek kesmiştik. Şöyle parmağıma doluyorum bakın. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. Parmağıma doluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane. Böyle tekrar sayalım bakalım. 2 4 6 8 10 12. 12 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgümün artık ön yüzüne geçiyorum. Bakın şöyle örgünün ön yüzüne geçtim. Burada attığım ilmekleri de hepsini böyle ters örüyorum. İlk sırada ilmekleri biraz alması zor olabilir. Attığımız ilmekleri böyle örelim. Artık yeşil rengimle devam edeceğim. 38 tane ilmeğimle 23-24 diş haroşa sırası öreceğim. 25.'yi örerken ilmeklerin hepsini birlikte kesip örgümüzü bitireceğiz. Evet, attığım ilmekleri bitirdim. Artık bundan sonrasını örmesi daha kolay olur. Şöyle bu şekilde bakın ilmeklerimizle örmeye devam edeceğiz. Şuradaki sıraların aynısını yapacağız. 24 diş haroşa sırası öreceğiz. 25.'yi örerken ilmekleri kapatarak örgümüzü birlikte bitireceğiz. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, şöyle sizlere göstereyim. Bakın sıraları tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle sıralarımı bir sayalım. 38 ilmekle 24 diş haroşa sırası ördüm. Yine birlikte sayalım. İkişer ikişer sayacağım ben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 25.'yi örerken ilmekleri kapatarak örgümü bitireceğim. Nasıl yapıyorduk bunu da? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Hep aynı işlemi uyguluyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıp yanındakiyle birlikte örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıp 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Şöyle bakın, burayı kapatmaya başladım. Bir ilmek kalana kadar aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu şöyle bir defa ters olarak örüyorum ki sökülme olmasın. Çünkü burada ipimi kısa keseceğim. Şöyle çektim böyle ilmeğimi. Şöyle sıkıştırdım. Böyle örgümü tamamlamış oldum. Şimdi hep birlikte bu örgümüzün dikimine geçelim. Evet, iğneme ipimi geçirdim. Şöyle kısa bir ip geçirdim. Şu kısmına öncelikle bir büzme işlemi yapacağız. Bunun için şöyle kenardaki beyaz ilmeğimden başladım. Bir ilmek atlıyorum. Böyle ilerliyorum bakın. Şöyle sıradakini atlayıp diğerini alıyorum. Sıradakini atlayıp diğerini alıyorum. Şöyle kenarlardaki kısımlar bakın. Şunu atlıyorum. Diğerini alıyorum. Şöyle diker gibi ipimle terliyorum. Şöyle bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın sıradaki şu yeşili atladım. Beyazdan aldım. Yeşili atladım. Diğer yeşili aldım. Şu şekilde sıradakini atladım. Bir sonrakini aldım. Bakın sırada bu var. Onu atladım. Diğerini aldım. Beyazı atladım. Yeşili aldım. Burada arada bir yeşil var. Onu atladım. Beyazı aldım. Böyle son kısma kadar geldim. Şöyle örgünün ön yüzündeyim. Bu ipimi de çıkardım. Bakın böyle. Şu şekilde
örgünün ön yüzünden büzme işlemi yapıyorum. Bakın şöyle büzdüm. Zaten tersini çevirdim şimdi. Şöyle sıkıca düğümleyelim. Şöyle 2-3 defa düğümleyebilirsiniz. Bakın böyle. Şu şekilde olacak bakın. Şöyle sizlere göstereyim. Dilerseniz şu kısmı size açık gelirse şu iplerden birini iğneye geçirip şu kısmını biraz böyle dikebilirsiniz şu şekilde. Ben şimdi öyle yapacağım. Tekrardan ipimi iğneme geçirdim. Şunu kestim şu kısmı. Şurası şöyle çok açık gözüktüğü için orayı ben şöyle bir dikeceğim. Şöyle bir kez düğümledim. Bu kısmı tamamlamış oldum bakın. Şimdi şu an patiğimi şöyle tersi çevirili bakın. Şimdi tekrar ip geçirip iğneme dikeceğim. Evet, şimdi tersinden şöyle dikmeye başlıyorum. İpimin ucunu düğümlememiştim. Şöyle ikisini bir bağlıyorum. Şöyle bir kez iğnemize bu şekilde düğümlersek, dolarsak böyle düğümlü bir dikiş yapmış oluyoruz. Şimdi artık dikmeye devam edelim. Şöyle bakın, ilmekleri karşılıklı alacağız. Bakın, bir buradan, bir bu taraftan. Bir buradan, bir buradan, şu şekilde alarak dikelim. Şöyle dikerek bu kısma kadar gelelim. İpimizi kopartıp dikimini bitirelim. Evet, dikim işini bu şekilde tamamlamış olduk. Şu kısmı da dikebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın, örülmüş, bitmiş, dikilmiş hali bu şekilde olacak. Karpuz bot patik modeli. Şöyle manken ayağıma da giydiriyorum ben. Çok kullanışlı, örmesi de bir o kadar kolay. Modası hiç geçmeyen modellerden bir tanesi. Ben şöyle orta kısmına da bir pompon yaptım. Dilerseniz sade şekilde de kullanabilirsiniz. Buraya bir fiyonk yapıp da kullanabilirsiniz. Gülümseden Marifetler pompon yapımı diye yazarsanız kanalımda mevcut. Ben şöyle elime dolayarak basit usulde yapıyorum. Elime doluyorum, istediğim kalınlıkta doluyorum. Sonrasında ortasından bağlıyorum ve kenarlarından keserek bu şekle getirmiş oluyorum. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Kanalımda çok istek alan bir model. Umarım isteyen kişiler için de faydalı olur. Videolarımı faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Abone olarak takipte kalmayı unutmayalım. Hoşça kalın.